Selamünaleyküm. Sevimli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımda muhallebili karamel soslu tart kek tarifimi paylaşacağım. Yapımı oldukça pratik ve lezzetli oluyor. Görünüşüyle olsun, tadıyla olsun tam bir yaş pasta tadına andırıyor. Hemen yapımına başlayalım. Bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı boşaltıyoruz. Ve 1,5 çay bardağı şekerimizi ilave ettik. Beyaz köpük oluncaya kadar mikserden geçiriyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Görüyorsunuz görüntüsünü, beyaz köpük oluncaya kadar yumurtayla şekerimizi çok güzel bir şekilde mikserden geçirdik. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz ve mikserden geçiriyoruz. 2,5 çay bardağı un kullanacağız ve mikserden geçiriyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır ve içerisine 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozumuzu ilave ediyoruz ve mikserden geçiriyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Kıvamı görüyorsunuz, böyle akışkan güzel bir kıvam elde ettik. Şöyle tart kalıbımı ben içerisini katı yağ ile yağladım ve biraz da un serptim ki kalıptan daha rahat çıkartabilmemiz için. Kek hamurumuzu döküyoruz. Kekimizin güzel bir şekilde kabarması için 2-3 kere tezgahımıza vuralım. Tart kekimiz hazır. Önceden ısıtılmış olan 170 derecelik fırınımıza tart kekimizi gönderiyoruz. Tart kekimiz pişerken biz de bu arada muhallebimizi hazırlayalım. Muhallebimiz için 2 su bardağı klasik su bardağıyla sütümüzü tenceremizin içerisine ilave ediyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 fincan şekerimizi ilave ediyoruz. Şöyle iyice bir karıştıralım. İçerisine 1 adet yumurtamızı da ilave edelim. Ocağa koymadan önce bütün bu karışımımızı iyice karıştıralım. Gördüğünüz gibi ocağa koymadan önce hepsini iyice zaten çırptık. 1 yemek kaşığı yağı da vanilyayı da ocağımızın altını kapattıktan sonra kullanacağız. Şimdi tenceremizi ocağımıza alalım. Tenceremizi ocağımıza aldık, altını yaktık ve başından ayrılmadan koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi tatlımız koyulaştı. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Tatlımızı ocağımızdan aldık. Hemen sıcakken 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ettik. 1 paket vanilyamızı ilave ediyoruz ve iyice muhallebimizi birbirine yediriyoruz. Tatlımızı şimdi blenderdan geçiriyoruz. Un topakları kaldıysa böyle akışkan olması adına blenderdan geçirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir akışkan, pürüzsüz bir muhallebi elde ettik. Şimdi tart kekimize bakalım. Tart kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. İyi piştiğini anlamanız için şöyle kürdanı batırdığınızda kek hamuru gelmiyorsa çok güzel bir şekilde pişmiştir. Hemen servis tabağımızı tart kalıbımızın üstüne koyuyoruz ve ters çeviriyoruz ve kalıbımızdan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem olmuş, harika kabarmış. Mutlaka şekerle yumurtayı beyaz köpük oluncaya kadar çırparsanız eğer şöyle sünger gibi kekimiz oldu. Hemen hazırlamış olduğumuz muhallebimizi tart kekimizin üzerine ilave ediyoruz. Tart kekimizin muhallebisini döktük. Şimdi tart kekimizi dolabımıza kaldırıyoruz. Muhallebimizin üstü iyice soğusun diye. O arada karamel sosumuzu hazırlayalım. Tavamızı ocağımıza aldık, kısık ayara getirdik. 1 su bardağı şekerimizi tavamızın içerisine eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Dediğim gibi kısık ateşte yapacağız. Kesinlikle orta ateş bile olmasın, yüksek ateşte kesinlikle olmasın, şekerlerimiz yanabilir ve acımsı bir karamel sos elde edersiniz. Mutlaka birinci püf noktamız çelik tencere veya tava tercih edeceğiz. İkinci püf noktamız kısık ateşte şekerlerimizin karamelize olmasını sağlayacağız. Üçüncü püf noktası mutlaka kullanacağımız tencere tavamızın geniş ve yayvan olması. Dar bir tencere veya bir kap tercih ederseniz üst üste gelecektir şekerler ve şekerlerin eşit ve homojen bir şekilde karamelize olmasını zorlaştıracaksınız. Mutlaka kullanacağımız tencere tavamız geniş olması lazım, yayvan olması lazım. Ve dördüncü püf noktamız kesinlikle şekerlerimiz eriyene kadar
hiçbir şekilde kaşık kullanmıyoruz. Tenceremizi veya tavamızı şu şekilde sallama işlemiyle şekerlerimizin homojen bir şekilde karamelize olmasını sağlayacağız. Tavamızı 2-3 dakikada bir şu şekilde sallayalım ve şekerlerimizi eşit miktarda karamelize olması için yapıyoruz bu işlemi. Tekrar 2-3 dakikamız doldu. Tekrar tavamızı sallama işlemini yapıyoruz. Tekrar 2-3 dakikamız doldu. Tekrar sallama işlemi yaparak şekerlerimizin homojen bir şekilde karamelize olmasını sağlıyoruz. Videoyu kısa tutmak adına ben karamelize oluş şeklini tamamen göstermeyeceğim. Bu şekilde mutlaka kısık ateşte sallama işlemi yaparak şekerimizin karamelize olmasını bekleyelim. Aradan 15 dakika geçti. Şekerlerimiz yavaş yavaş erimeye başladı. Bu aşamaya kadar kesinlikle hiçbir şekilde kaşık vurmadık. Şu şekilde sallama işlemi yaparak şekerlerimizin erimesini sağlıyoruz. 20 dakikayı geride bıraktık. Hemen hemen bütün şekerlerimiz erime derecesine geldi. Gördüğünüz gibi bu aşamaya kadar en kısık ayarda başında bekleyerek çelik tavamızı sallama işlemiyle bu dereceye getirdik. Artık bu aşamada kaşığımızı sürebiliriz. Gördüğünüz gibi şekerlerimizi çok güzel bir şekilde karamelize yaptık. Bu aşamada altını kapatıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Bu aşamada eğer ocağınızı kapatırsanız böyle buhar haline almaz ocağınız. Gördüğünüz gibi hiçbir yere sıçramadan karamelize olmuş şekerlerimizle yağımızı iyice birbirine yediriyoruz. Suyumuza şöyle 1 yemek kaşığı nişastamızı koyuyoruz ve suyla nişastamızı birbirine yediriyoruz. İyice karıştıralım. Karamelize şekerimizin içerisine döküyoruz. Karamel sosumuz koyulaştı. Gördüğünüz gibi tam kıvamında oldu. Artık bu aşamada ocağımızın altını kapatabiliriz. Muhallebili tart kekimizin üzerine sıcağı çıktıktan sonra boşaltacağız. Üzerini süslemek için ben krem şanti kullanacağım. 1 paket krem şantimi tabağımın içerisine boşalttım. 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Ve krem şantimizi mikserden geçiriyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğumuz krem şantiyi buzdolabı poşetimize alıyoruz. Üzerini süslemek için buzdolabı poşetini kullanacağız. İlk sıcaklığını çıkardık. Karamel sosumuzun çok güzel oldu. Kaynarlığı çıktıktan sonra muhallebili tart kekimize boşaltıyoruz. Görüntüsü çok güzel oluyor. Ayna gibi oluyor. Suyla yaptığımız için berrak oluyor karamel sosumuz. Ben size 2 çeşidini de paylaşmıştım. Kanalıma girip diğer karamel soslarıma bakabilirsiniz. Kremalı karamel sos tarifimi paylaştım. Sütle yapılan karamel sosu tarifimi paylaştım. Bu da suyla yapmış olduğum karamel sosum. Karamel sosumuzu da döktük. Şimdi üzerine süslemek için krem şantimizi hazırlamıştık. Şimdi böyle krem şantimizin ucunu kürdan yardımıyla deliyoruz ve üzerine şekil vereceğiz. Süsleme işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi ayna gibi görüntüsü oldu. Karamel sosumuzu suyla yaptığımız zaman böyle çok parlak, iştah açıcı bir görüntüsü oluyor. Kremayla yapılan karamel sos tarifini de paylaştım. Kanalıma girip diğer tariflerime de bakabilirsiniz. Karamel sos çeşitlerime de bakabilirsiniz. Tadı da, rengi de, görüntüsü de tam bir yaş pasta tadında oldu. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.